Dostlar selamünaleyküm. Türkiye'nin kamikaze drone dendiğinde dünya genelinde akla gelen en önemli sistemi olan Kargo'dan harika bir haber var. Kargo artık RF arayıcı başlık taşıyor. Bu yıl yapılan ikinci önemli yetenek entegrasyonu bu ve bugün bu iki gelişmeye birlikte odaklanıyoruz. Kargo'nun RF arayıcı başlık taşıması ne anlama geliyor? Yılın başında aldığımız haber neden önemliydi? Türkiye bu sistemi nasıl bir noktaya doğru götürüyor? Bugün tüm bu soruları cevaplıyoruz. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle yeni haberi paylaşarak başlayalım. STM'nin geliştirdiği Kargo vurucu İHA'ya RF arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirildi. Yani artık Kargo elektronik sinyal yayan hedefleri de vurabilecek hale geldi. Sistemin testleri sahada başarıyla tamamlandı. Hatta bu yeni başlığa sahip Kargo'nun satışları da çok yakın bir zamanda başlayacak. Zaten hızlı bir şekilde müşteri bulacaktır. Çünkü Kargo yeni bir sistem değil. Bugüne kadar birçok ülkeye ihraç edilmiş bir sistem. O yüzden yeni başlığıyla ilk ihracat haberini yakında duyacağımızı düşünüyorum. Bu başlık ne kattı derseniz artık bu sistem sadece personel ya da zırhlı araçlara karşı kullanılmayacak. Bundan sonra düşmanın telsiz, radar ve haberleşme sistemlerinde hedef alabilecek. Bunun tam olarak nasıl bir katkısı olacağını en son konuşalım. Şimdi öncelikle bu sistemi kısaca tanıyalım. Kargo, STM'nin bir drone ailesinin parçası. Bu aile Alpago, Kargo ve Togan'dan oluşuyor. Togan bir kamikaze drone değil. Onun işi daha çok gözetlemek. O gözetliyor ve vurucu İHA'ları hedefe yönlendiriyor. Yani aslında timin komutanı o diyebiliriz. Kargo sistemi ise döner kanatlı bir vurucu İHA. Faydalı yükle kalkış ağırlığı 7 kilo 600 gram. 30 dakika havada kalabiliyor ve 3 kilometre uçuş irtifasına sahip. Saatte 72 kilometre hız yapabiliyor ve 1 kilo 300 gramlık mühimmat taşıyabiliyor. Bu yüzden vurulduğu zaman etkisi yüksek. Kargonun görev bilgisayarı oldukça gelişmiş. Bu sayede tam otonom şekilde görev yapabiliyor. Normalde bu sistemin şöyle özel bir yönü var. Yoğun bir çatışma bölgesinde bunları düşmanın yoğun olduğu yerlere otonom görev emriyle gönderebiliyorsunuz. Onlar bölgede gezip hareket eden her şeyi imha edebiliyorlar. Ama tabii ki bu özellikleri şu an için kullanılmıyor. Çünkü dost düşman ya da asker sivil ayrımında ne kadar başarılı olabileceği net değil. İşte bu yüzden Kargo her ne kadar hedefini otonom şekilde bulsa da saldırıya geçmeden önce operatörden mutlaka izin almak zorunda. Bu sistem çantada taşınabiliyor. 1 dakikadan kısa bir süre içerisinde kurulabiliyor. Gece gündüz görev yapabilme ya da görev iptali gibi modern sistemlerde bulunan ya da bulunması gereken bütün özelliklere sahip. Hedef aldığı düşmanın kaçabilme gibi bir ihtimali yok. Bunu da ezbere söylemiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu sistemi yıllardır aktif olarak kullanıyor. Zaten burada gösterdiği başarıdan dolayı bugüne kadar 10'a yakın ülkeye ihraç edildi. Bunun dışında bir de STM'nin geliştirdiği Alpago sistemi var. Alpago yine Kargo gibi bir kamikaze drone ama ondan farklı olarak bu sistem sabit kanatlı. Tek bir kişi tarafından taşınabiliyor. Lançerini kurup istediğiniz yerde atışını yapabiliyorsunuz. İsabet oranı çok yüksek. 10 kilometreye kadar harekat menzili var. 15 dakika havada kalabiliyor. Elektrikli bir motora sahip ve 400 gram mühimmat taşıyabiliyor. 2 kilogramın altında bir ağırlığa sahip. Dünyada bu özelliklere sahip. Ağırlığı da bu kadar az olan sadece 2 platform var. Bu yönüyle de özel. Kargo özellikle meskun mal operasyonlarında ön plana çıkıyor. Alpago yüksek dalış hızı ve tespit edilmesinin zorluğuyla daha yüksek değerli ve önemli hedeflere noktasal hasar vermek için kullanılıyor. Yani iki sistem birbirlerinden farklı sistemler. Sadece Alpago bir türlü seri üretime geçemedi. Testleri yapıldı, tamamlandı ama aktif olarak sahada göremedik şu ana kadar. Zaten bu yüzden şu an için kamikaze drone dendiğinde akla ilk olarak Kargo geliyor ve yine bu yüzden bugün olduğu gibi yeni gelişmeleri Kargo üzerinden konuşmamız boşuna değil. Kargo'nun RF arayıcı başlık entegrasyonuna gelmeden önce yeni sayılabilecek bir diğer geliştirmesine odaklanmakta fayda var. Böylece sistemin potansiyeli çok daha iyi anlaşılacaktır. Normalde biliyorsunuz Kargo anti personel bir kamikaze drone. Yani bunu genellikle düşman askerlerine karşı kullanıyorsunuz. Türk ordusu da bugüne kadar bu sistemi hep bu amaçla kullandı. Suriye'de yaptığımız harekatlarda filan Kargo kamikaze drone'un terör örgütü üyelerini defalarca imha ettiğini biliyoruz. Ama bu yılın başında bir başka geliştirme haberini aldık ve bu çok önemliydi. Kargo ilk defa zırh delici mühimmat başlığı kullandı ve bir zırhlı araca test atışı yapıldı. Atış sonrasındaki görüntülere bakınca sistemin işe yaradığı rahatça görülebiliyordu. Çünkü zırhlı aracın zırhı delinmişti. Zırh delici mühimmatın olayı bu zaten. Bunun amacı düşman zırhlı aracını tamamen imha etmek değil. Bunu yapmak istiyorsanız çok fazla patlayıcı kullanmanız gerekiyor. Zırh delici başlığın olayı o aracın zırhını delebilmek ve bu şekilde içerideki personeli etkisiz hale getirmek. Ve Kargo bunu kolayca başardı. Bu entegrasyon gerçekten önemli çünkü özellikle Rusya-Ukrayna savaşında kamikaze dronların zırhlı
zırhlı araçlara karşı ne kadar etkili olabildiğini gördük. İki tarafta kamikaze dronlarını çok aktif şekilde kullanıyor. Özellikle Ukrayna tarafı Batı'nın da desteğiyle bugüne kadar yüz binlerce drone kullandı. Ve bu dronların önemli bir kısmıyla Rusya'nın zırhlı araçlarını imha ettiler. Onlar da zırh delici başlık kullandılar ve Rus ordusuna karşı ciddi bir psikolojik üstünlük sağladılar. Zırh delici başlık taşıyan dronlar sahada büyük avantaj sağlıyor. Çünkü bir tankı imha etmek için 150-200 bin dolarlık mühimmatlar kullanmanız gerekir. Bunun yerine birkaç bin dolarlık bir kamikaze drone kullanmak elbette büyük avantaj. Savaşın sürdürülebilirliğini bu şekilde arttırıyorsunuz. Bir de sene başında yapılan testte Türkiye muhtemelen farkında bile olmadan Yunanistan'a ciddi bir mesaj göndermişti. Kargoyla vurulan zırhlı araç muhtemelen M1117 idi. Aracın ne olduğu açıklanmadığı için biraz tipine bakarak yorum yapıyoruz ama tabi bu aracın Türkiye'nin emekli ettiği Dragon zırhlı araçlarından biri olma ihtimali de var. Bu ikisi birbirine benziyor. Ama hangisi olursa olsun farkında olmadan Yunanistan'a bir mesaj gönderildi. Çünkü ikisinin de zırh koruma seviyesi aynı. Ve M1117 Yunanistan için çok önemli bir zırhlı araç. Amerika Birleşik Devletleri emekliye ayıracağı bu sistemleri Yunanistan'a hibe etti. Ve Yunan ordusu Türkiye ile olası bir kara savaşında bu zırhlı araçların gerçekten işine çok yarayacağını düşünüyor. İşte test atışında kargoyla bu zırhlı araçlardan birinin vurulmuş olması onlara önemli bir mesaj anlamına da geliyor. Ama tabii ki dediğim gibi Türkiye bu mesajı kasıtlı olarak vermemiştir. Tevafuk diyelim. Böylesine önemli bir testi yaparken Türkiye'nin Yunanistan'ı ciddiye almış olma ihtimali elbette yok. Neyse yani kısacası kargo kamikaze insansız hava aracımız ilk ortaya çıktığında anti personel bir sistemdi. Sene başında yeni bir yetenek kazandı ve zırhlı araçlara karşı etkili bir hale geldi. Şimdi ise belki de hepsinden daha önemli bir yetenek kazandı. Artık kargo RF arayıcı başlıklı hedeflerini bulacak. Peki bu ne anlama geliyor? Bu artık kargonun düşman telsiz, radar ve haberleşme sistemlerini tespit edip imha edebileceği anlamına geliyor. Yani örnek vermek gerekirse bir bölgede düşmanın hava savunma sistemleri konuşlanmış olsun. Bu sistemleri imha etmeden o bölgede hava hakimiyeti kurmanız elbette zor olur. Özellikle insansız hava araçlarının o bölgeye baskı oluşturması imkansız hale gelir. İşte tam bu noktada yapabileceğiniz birçok şey var. Hedefin büyüklüğüne göre bölgeye balistik füzeyle de saldırabilirsiniz, seyir füzesi de gönderebilirsiniz. Ama bunlar çok maliyetli çözümler. Belli bir noktaya kısa süreli bir operasyon yaparken belki önemsemezsiniz. Ama bir devletle sıcak çatışma başladıktan sonra ekonomi artık önemli hale gelir. İşte kargo bu konuda Türkiye'nin elini rahatlatacak. Bahsettiğim hava savunma sistemlerine yakın bir bölgeye özel kuvvetler personeli sızıp kargo kamikaze drone kullanarak bahsettiğim hava savunma sistemlerini ya da haberleşme sistemlerini imha edebilir. Bu tarz dronlar küçük sistemler olduğu için engellenmeleri çok kolay değil. Karşı tarafta bizim Korkut ya da Gürz gibi bir anti drone sistemi olması gerekiyor. O da birçok ülkede yok. Haliyle kargonun engellenmesi kolay bir iş değil. Ve kolay olmayışı işte az önce bahsettiğim senaryoda özel kuvvetlerimizin düşman hava savunma sistemlerine karşı ciddi bir başarı yakalamasını sağlayacak. Yani kısaca özetlemek gerekirse Türkiye'nin kamikaze drone dendiği zaman göz bebeği olan kargo sistemi sürekli kendini geliştirmeye başladı. İlk seri üretime geçtiğinde hedefinde sadece düşman personeli vardı. Ardından bu yılın başında düşman zırhlı araçları kargonun radarına girdi. Bundan sadece 4 ay sonra ise yeni bir gelişme yaşandı ve artık kargo düşmana ait telsiz, radar ve haberleşme sistemlerinde hedef alabilecek bir kapasiteye kavuştu. Yani bir başka deyişle muhtemel bir çatışma durumunda kargo yavaş yavaş bütün operasyon türlerine hazır hale gelmeye başladı. Bugüne kadar özellikle Bordo Bereliler bu sistemi çok aktif kullanmışlardı. Ama görünen o ki bundan sonra çok daha aktif şekilde kullanacaklar. Yani onu çok fazla göreceğiz. Allah'a emanet olun.